Selamlar gençler. Yeni bir videodan tekrar devam ediyoruz. Bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar, evet, bu video oranın devamı. Yine yoldayım, bisikletteyiz. Etrafı falan böyle göstermeye falan çalışıyorum. Dediğim gibi yani evde oturup masa başında işte bu bilgilerden bahsetmektense hem kamera güzel, etrafı falan böyle çeviriyor falan, böyle etrafı gösteriyoruz. Hem de ben işte konuya odaklanıyorum. Dışarıdaki hayattan falan böyle biraz bir parça falan gözüküyor. Hem de ben bahsetmek istediğim şeyden biraz da olsa bahsetmeye çalışıyorum. Havalar düzeldi. Bir 5-10 derece falan vardır şu anda hava. Çok böyle iyi değil ama güzel. Ya burada sürekli güneş oluyor arkadaşlar. Kışın da yazın da güneş sürekli var. Zaten Edmonton herhalde en çok güneş olan yerlerden biri. Aşağı böyle bisikletle gideceğim, işte suyun olduğu taraf var, köprünün olduğu yerler falan. Size de işte olaylardan biri de işte Kanada'da iş bulmak. Ondan biraz bahsedeceğim. Nasıl iş bulursun vesaire. Ama tabii bunu örnek almak istersen senin bulunduğun başka ülke içinde aynı şeyleri düşünebilirsin. Ortalama olarak yine aynı şekildedir diye düşünüyorum. Yani size Kanada'da işte iş bulmak zor mu? Ben nasıl iş buldum? Gerçekten süreç nasıl işliyor vesaire. Bunu tamamen kendi yaşadığım olaylar üzerinden anlatacağım. Dışarıdan bakınca burada iş bulmak biraz daha kolay gözükebiliyor ama işte birkaç böyle bariyer falan olabiliyor. Şimdi biraz böyle aşağı doğru biraz inelim. Tabii öncelikle şundan bahsedeyim. Eğer senin burada tanıdığın varsa, bir arkadaş, akraba, tanıdık vesaire, iş bulmam tabii ki biraz daha basit. Öyle değil mi? Bir tanıdığının yanına falan gitse, tanıdığın sana işi ayarlasa tabii ki de biraz daha basit ama tanıdığına güvenip buraya gelme her zaman. Kendini güvenceye al. Çok fazla tanıdık var. Çok fazla duydum. Tanıdığına güvenip geliyorlar, ondan sonra tanıdığı iş bulmuyor. İş bulursan gel hallederiz diyor. İş yok falan. Ya da abi adam iş buldu sana. Ama mesela bir hafta sonra adamla tartıştın. Bir şey oldu. Adam sana kıl kaptı. Sen ona kıl kaptın. Paranı vermedi. Yani sonuçta senin kendini bir güvenceye alman gerekir. Öyle değil mi yani? Şimdi açık açık konuşalım arkadaşlar. Kanada'da iş bulmak aslında ne çok kolay ne de çok imkansız, ama doğru yapmazsan gerçekten zorlanırsın. Şimdi en büyük olaylardan biri, senin kesinlikle İngilizce bilmen gerekir. Çok böyle iyi bilmesen bile kendini ifade et. Ne yaptığından bahset. Neler yapabildiğinden bahset. Neler yapabileceğinden bahset. Olay bu. Bunlardan bahsedersen ilk gittiğin iş görüşmesi seni alacaklar. Zaten ben sana git inşaatta işte proje koordinatörü, manager vesaire ol demiyorum yani. Sen buraya geldiğinde en basit işlerden başlayacaksın, öyle değil mi? Bunda zaten hemfikiriz. Ufak tefek de bir İngilizce bulursan, öğrenirsen kolayca zaten işin olacak. Ben ilk geldiğimde arkadaşlar hiç iş olayına çok fazla bakmadım. Bütün iş yerlerine başvurdum. Ne iş olursa olsun yaparım dedim, çünkü sen işe gitmediğin sürece sürekli cepten yiyorsun. Ama işin kolay olmayacağını biliyordum. İşin içine girince öyle olmadığını gördüm aslında. Çünkü CV'mi güzel hazırladım. Bütün her yere işte başvurdum vesaire. İlk olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kanada'da iş bulmanın en önemli noktası sabır. Bir önceki videoda hatırlayacaksın, ben 3,5 senedir buradayım. Çalıştığım halde, idare eder bir işim olduğu halde, maaşım iyi olduğu halde hala iş arıyorsun yani. Bir kademe üstüne çıkmak hedefliyorsun. Neden? Biz Türkler bence öyleyiz abi. Biraz daha böyle hayat güzel olsun istiyoruz. İşimiz güzel olsun istiyoruz. Öyle değil miyiz yani? Aynı yerde kalmak istemiyoruz yani. Öyle değil mi? Ondan dolayı buradaki olay biraz sabır işi arkadaşlar. Çünkü bazı insanlar geliyor, 2-3 günde iş bulamayınca burada iş yok diyor. Benim hatırladığım insanlar var. Ben geldiğim sırada Türklerden çok fazla gelen oldu ve o sırada herkes ya dedi iş bulamıyoruz, biz gidiyoruz falan bilmem. Abi sen iş nerede aradın? Ne zaman aradın? Kaç tane iş görüşmesine gittin? Nerelere başvurdun? Adam diyor ki ben beyaz yaka bilmem neyim Türkiye'de. Ben o işi yapacağım. Abi sen o işi yapamayacaksın hemen. Sen bir gir bir başka bir işe. Başka bir işe bir gir. Bir kendini kafana bir toparla orada. Bir önünü gör. Bir 3-5 ay orada bir çalış. Belki oradan senin daha farklı bir bölüme sokacaklar. Belki yani orada seni sevecekler. Bir cebine biraz bir para girsin. O sırada da sen yine dışarıdaki o işte beyaz yaka ne iş yapıyorsan, sallıyorum işte lojistikte çalışıyorsun ya da işte muhasebeci bilmem ne. O işte nasıl yapacağım diye o işi bir araştır. Onu öyle yapmaya çalış. Ama sen buraya geldin, hiçbir yerde daha çalışmadan aynı işi yapabileceğini düşünüyorsan bence saçmalıyorsun. Çok büyük bir şans lazım. Bana göre ben ilk geldiğimde direkt olarak herhangi bir işe başladım. Ardından diğer işlere baktım. Hangi işler var ona baktım. Hangi işlerde hangi maaşlar var, hangi maaşları veriyorlar ona baktım. Ondan sonra işte iş başvurularına devam ettim. İlk başta hemen iş bulamadım. Bir süre aradım. Başvuru yaptım. Geri dönüş bekledim. Böyle bir güzel bir yere geldik. Hatırlarsınız arkadaşlar, bir önceki videoda tam doğru gösteriyor muyum bilmiyorum, bir saniye. Tam yani şuralarda filandık, yani şu tepede filandık. Şimdi köprüye indik. Buradaki su kışın donuyor. Zaten hala donuk. Ama belki üzerinde yürüsen herhalde çatlar. Şu anda eriyor işte. Etraftaki evler falan görüyorsun. Birkaç tane evler var orada. Onlar güzel. Burada böyle bir köprü yapmışlar, işte yürüme köprüsü. Bu köprüden birkaç tane daha var Edmonton'da sağ tarafta. Şimdi süreci baştan anlatayım arkadaşlar. İlk yaptığım şey CV hazırlamak oldu. Ama burada çok önemli bir detay var. Kanada CV'si ile Türkiye'deki
CV aynı değil. Türkiye'deki işlerinden çok fazla bahsetme. Ya da bahset ama kısa bahset. Ve oradaki görev tanımlarını yap. Yani sen bir işte çalıştın ama orada sen neler yaptın onlardan bahset. İşte atıyorum 5 tane altına cümle yaz. Ya ben şu işte çalıştım ama şunlara baktım, şunları kontrol ettim gibisinden. Ama kısa ve öz şekilde. Yani bu adam okuduğu zaman bütün o işte etiketleri falan hashtag tarzında yani diyoruz işte onları görsün. Aranacak kelimeleri görsün yani. Ona göre seni alsın. Köprüden tekrar bir görüntü verelim. Şöyle bir köprünün üzerindeyiz. Burada arkadaşlar CV daha sade oluyor. Uzun uzun yazmana gerek yok. Direkt ne yaptığını, hangi işlerde çalıştığını net şekilde yazman gerekiyor. Ben de CV'mi ona göre düzenledim. Sonra iş başvurularına başladım. Genelde insanlar sadece internetten başvuru yapıyor ama bu tek başına yeterli değil. Ben hem online başvuru yaptım hem de bazı yerlere direkt gidip CV'mi bıraktım. Ya da mesela çok güzel bir iş buldum. Benim hoşuma giden. CV'mi çıkarttım. İş yerine gittim ya dedim ben bu işle ilgileniyorum. Bu da benim CV'm. Buyurun bakın. Hani hoşunuza giderse arayın. Bunu da yapabilirsin. Yani önemli böyle şeyler. Mesela iş buldum. Adamlar bazı işlerde iş ilanının altına numara bırakıyor. İşte istiyorsan ara diyor. Fax bırak diyor mesela. Bunu yapabilirsin. Bak burada çok güzel bir şey var. Bu arkadaşlar burada bu telefon bırakmışlar. Bana göre bu herhalde kışın kullanım için. Yani acil telefon diye işte. Acil bir durumla karşılaşırsan butona basıyorsun. Oradan konuşuyorsun işte şeyle. Polisle. Şurada yukarıda evler var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Onlar da bayağı güzel gözüküyor. Bunlar burada fotoğraf çekiliyor falan. Biz ne tarafa doğru gideceğiz? Dediğim gibi şimdi CV'nizi götürüp bırakabiliyorsunuz. Bu biraz eski yöntem gibi gözüküyor ama işe yarıyor arkadaşlar. Özellikle küçük işletmelerde. Bir diğer önemli konu ise ilk iş seçimi. Herkes geldiğinde direkt iyi bir iş bulmak istiyor ama her zaman mümkün değil arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Ben de ilk başta daha basit bir işte başladım ama bu kötü bir şey değil. Sisteme alışıyorsun. Hayata biraz daha alışıyorsun. Adapte oluyorsun. Ya ben nereye geldim diyorsun. Bir sirkeleniyorsun şöyle bir. Önemli olan aslında yani sisteme girmek, sistemin nasıl işlediğini görmek. Öyle değil mi? Para nasıl alınır? Para nasıl verilir? Yani banka hesabı vermeyi bile bilmiyorsun yani ilk işe girerken. Adam senden diyor ki banka hesap bilgilerini getir. Onu bile bilmiyorsun. Mesela banka hesabından banka hesap bilgilerini bulmayı bile bilmiyorsun yani aslında. Çünkü bilmiyorsun yani bilgin yok. Önemli olan dediğim gibi sisteme girmek. İçeri girdikten sonra iş değiştirmek daha kolay oluyor. Çünkü çok önemli bir noktaya gideceğim arkadaşlar. Referans. Yani sen A işinde çalıştın sonradan B işi farklı bir kola girdin ama adam oradaki referansını bile görmek ister. Bu da bence önemli bir şey. Yani Kanada'da referans çok önemli. Ben bulunduğum iş yerinde ben arkadaşlar kamuda çalışıyorum öyle diyeyim burada. Kamuda farklı bir işe girerken bile insanlar bana referans soruyor yani. Kamunun içerisinde bile. İşte şey var, sendika var vesaire filan. Onunla bile referans soruyor. Onlara bile inceliyorlar, soruyorlar. Ondan dolayı referans burada çok önemli. Girdiğin yerde işte taşkınlık çıkarmayacaksın, sıkıntı yaratmayacaksın. Hello. Vay vay burada bir insan var. Köpekler falan var. Biz oraya girmeyelim. Gerek yok. Electric bike. Yes, it is. How much it costs? It's cost like 1200. $1,200. Yeah. Is it expensive? That's a good deal. Yeah. But it's electric though, right? It's electric. Yeah. It's going like fast, like maybe 40 kilometer an hour. 30, 40. It's not too bad. It's my first e-bike. That's good. Yeah. Where'd you buy it from? I bought it from Amazon. Oh, I figured Yeah. you didn't buy it from. I saw a couple store here in Edmonton, but that is too expensive. You know, like maybe $3,000 something. Yeah, well, $3,000. Yeah, it's too much. It's for me. It's fine. And that was it. Then you had to put it together. I got my friend. He was helping to me, and we installed together. A little bit hard. I figured that. Yeah. Well, that's all right. $1,200. Yeah, it's not too bad. You enjoy the sunshine. Well, I walked all the way up to the bridge and that. I was going to walk up the stairs. Yeah. But I thought, well, I've already done that. Yeah. I've already done that before. Went all the way up to about 150 stairs. Yeah. 150. It's too much. Well, no, I've done it already before. Yeah. So I said, well, why should I do it again? So you did it just now. No, No? not now. But before Yeah. I walked all the way up, goes on the side, goes this, and then goes straight Yeah. to a 250s. 250s, 50s. Yeah. There's 100.
Yeah, Moves added onto the electrical. but it's hard. Oh, of course it's hard. You live around here? Yeah, no. No. I just come to do like the rest of the people. Yeah. Come and sit around Yeah. Okay. whenever they're up. Yeah. Take care. Not in here. Yeah. Yeah. See ya. Yeah. See ya. Buradaki herkes abi konuşmayı çok fazla seviyor ama yaşlılar genelde daha fazla seviyor. İngilizce gördüğün gibi işte konuşmaya çalışıyoruz. İdare eder mi? İşte idare eder. Benim Rusçam daha güzel İngilizcemden. Ama Ukrayna'da çok fazla yaşadım. Orada da çalıştım falan. Bir de belki de yaşla alakası da olabilir. Çünkü ben Ukrayna'ya gittiğimde daha gençtim. Biraz daha böyle çalışma isteği falan vardı. Yani çalışma isteği derken dil çalışma isteği vardı. İşte arkadaş ediniyordum falan böyle. O zaman yapabiliyorduk ama şu anda çok fazla böyle bir isteğim kalmadı. Belki de ondan dolayı öğrenmek istemiyorsun. Mesela bir aşamaya geldi İngilizce. Bundan daha fazlasını çalışmak aslında biraz üşeniyorsun. Aslında lazım. Belki ileride biraz daha iyi çalışırız. Aslında çok güzel bir konuya geldik. İngilizce önemli arkadaşlar. Yani İngilizce ne kadar iyiyse o kadar avantajlısın. Şimdi ben burada mesela kendi işim için, kendi mesleğim için çok fazla görüşmeye gittim ama hiçbirini alamadım. En başlıca sebepleri ise kesinlikle dil, İngilizce. Çünkü soruyu anlayamıyorsun ya da çok güzel cevap veremiyorsun. Karışık cevap veriyorsun. Yani burada aslında bazı şeyler çok önemli. Mesela benim genelde mesleğim inşaat üzerine. Yani inşaatla alakalı herhangi bir işte çalışırım. İşte proje manager, proje koordinatör vesaire şekilde. Ama işte güzel şekilde güzel bir gramer diliyle anlatman lazım bunları. Anlatmayınca da adam seni işte ya almıyor ya da işte önemsemiyor vesaire. Bunda zaten karşılaşabiliyorsun. Bu da bir normal bir şey. Yani İngilizce dediğim gibi çok iyi olmasına gerek yok ama kendini anlatabilmen lazım. İş görüşmesinde basit ama net konuşmak bile yeterli oluyor. Şimdi dürüst olayım, ben iş bulana kadar biraz stres yaşadım. Çünkü giderler var, kira var, işte zaman geçiyor. Bu süreçte moralim biraz düşebiliyor ama pes etmemek gerekiyor. Her gün başvuru yapman lazım ya da başvuru yaparken çok fazla başvuru yapman lazım. Kanalda belli başlı siteler var, işte Indeed mesela en başına geliyor. Indeed'de oturacaksın mesela, bütün her yere başvuracaksın abi yani. Çalışmak istediğin yerle alakalı bir iki tane yere değil. Belki 50 tane, belki 100, belki 500 tane yere başvuracaksın. Öyle bir şeyler gelsin. Çok fazla yere başvurman lazım ki bir şeyler çıksın arkadaşlar. Dediğim gibi her gün başvuru yapman lazım. Yani bir gün başvurup bırakınca olmuyor. Ben sürekli başvuru yaptım, takip ettim ve sonunda iş buldum. Şimdi şunu net söyleyebilirim. Kanada'da iş var ama oturduğun yerden gelmiyor. Senin gitmen lazım. Bazı işlerde işte sertifika falan arıyorlar. Bazı yerlere girebilmek için sertifikayı önceden alman gerekir. Belki 50-100 dolar, 200-300 dolar falan harcarsan belki sertifika alırsan daha kolay şekilde o işleri girebilirsin. Çok fazla su var da biraz dikkatli gidiyorum. Uzun bir süredir burada bu kadar fazla insan gördüm. Normalde bu kadar insan burada olmuyor. Çok fazla yürüyen olmaz. Soğuk olduğundan dolayı. Dediğim gibi birkaç tane sertifika aldım vesaire. İşe kolayca gidersin. Sertifikaları falan bazı iş yerleri kendi bütçelerinden sana veriyorlar. Seni yolluyorlar okullara falan. Oralardan sertifika alabiliyorsun. Böyle artıları da oluyor. Biraz çaba göstermen lazım. Bir de şu hatayı çok kişi yapıyor. Sadece tek tür bir işe başvuruyor. Mesela sen önceden atıyorum ben inşaat işi yaptım. İlla burada inşaat işi yapman gerekmiyor. Başka bir işlere de başvurabilirsin. Yani inşaatta çalıştım diye gelip burada restoranda çalışabilirsin. Burada her şey olabilirsin arkadaşlar. Yani istedikten sonra bütün meslekleri yapabilirsin. Yani önceden sen öğretmensen burada avukat olabilirsin. Önceden doktorsan burada zaten Uber driver vesaire zaten onlar çok basit işler. Ama mesela ya düşünebildiğin bütün meslekleri olabiliyorsun. Sadece zaman gerektiriyor ve eğitim gerektiriyor. Bunun dışında biraz da sabır lazım. Yani tek tür işe bakmayacaksın. Sadece ofis işi istemeyeceksin. Biraz daha esnek olman lazım. Başlangıçta yani ne iş olursa yaparım düşüncesiyle başlaman lazım. Benim gibi. Yani bir depoda girip çalışabilirsin yani bir 17-18 dolarla başlangıç yapabilirsin abi sen. Yani şöyle düşün, sen kimsin ki buraya gelince adam sana direkt 30-40-50 dolar falan maaş verecek yani saatlik bir işe başlayacaksın. Öyle bir dünya yok. Direkt girip abi basit bir yere. Belki oradan bakarsın bir şey bulursun. Daha iyi belki seçeneklerin olur. Bunlara alış yani. Gelince hemen alış. Biraz da sabırlı ol. Ondan sonra gerisi gelir. CV'ni hazırla, başvurular yap, pes etme. Sonunda da iş bulacaksın. Ama bu süreç biraz sabır gerektiriyor. Biraz disiplin, biraz daha gerçekçi olmak gerekiyor. Dil konusu dediğim gibi dilde biraz çalışacaksın. Buradan geri dönüş yapalım. Şurada şöyle güzel bir yer var. Dil konusu önemli. Kanada'ya gelmeyi düşünüyorsan bunları bilerek gel. Ya da buradaysan ve işin yoksa ya da işten çıktığın bir şey oldu abi. Sıkıntı yok.
İş bulursun. Burası acayip bir yer. Burada herhangi bir işte çalışabilirsin. Bütün işleri sana öğretiyorlar çünkü iş açığı var. Size şunlardan bahsedeyim. Mesela buralara geldiyseniz iş fuarlarına gideceksiniz. Bildiğiniz iş fuarları oluyor ve oralarda insanlar işçi arıyor. Ve inan bana yani önceden mesela sallıyorum bir dijital sosyal medya işi falan yaptın değil mi? Sen buraya geldikten sonra mesela bir itfaiye çalışanı bile olabilirsin yani. İtfaiye çalışanı dediğime bakmayın, bu güzel bir meslek. Polis bile olabilirsin. Sadece tek yapman gereken başvurman, eğitimini alman. Onlardan sonra olabiliyorsun. Çünkü burada iş açığı var. Ve bu bahsettiğim işlerde hem sendikası hem maaşları güzel vesaire. Yani ilk geldiğinde biraz araştırıp bir bak, bütün işlere git bir dene falan böyle biraz bir çabala. İşte ufak işlerde başla. Ondan sonra diğer işlerde asıl yapmak istediğin işi biraz araştır. Mesleğin varsa ona biraz daha yönel. O işle alakalı sertifikalar, okullar falan onlara gitmeye çalış, onları almaya çalış. Ondan sonra devamı gelecek. Bakacaksın güzel bir yerden bir teklif alacaksın. Orada çalışacaksın. Mesleğinle alakalıysa zaten çalışacaksın, kendini göstereceksin. Onlar seni zaten göndermek istemeyecek. Elinde tutmaya çalışacaklar. Bu şekilde bebekli aileler falan da yürüyor. Yani özetleyecek olursak arkadaşlar Kanada bir fırsatlar ülkesi. Şu anda da ben o fırsatları değerlendiriyorum. Size gelince siz de değerlendirin. Fırsatlar ülkesi ama çalışanlar için gelin burada dediğim gibi buradaysan da herhangi bir şey gir, çalış, bak bir sistemin içine gir. Ondan sonra devamı gelecek inan bana. Bu konuyla alakalı yapmak istediğim açıklamada bu şekildeydi. Yani ufak bir sohbet etmiş olduk işte. Etrafı gösterdim. İnsanlar yürüyor falan filan. Bisikletler bilmem neler. Böyle arkadaşlar. Türkiye'ye selamlar. Herkese selam. Takipte kal. İşte istersen abone ol filan. İlerleyen günlerde işte farklı konularla filan devam edeceğim. Vize konularına filan geleceğim. Yurt dışı eğitim vesaire o konulara geleceğim. Depolara filan bakıyorum. Belki ileride depo filan alırız. Onlara da devam edeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar Türkiye'ye selamlar. Herkese selam. Takipte kal. İşte istersen abone ol filan. İlerleyen günlerde işte farklı konularla filan devam edeceğim. Vize konularına falan geleceğim. Yurt dışı eğitim vesaire o konulara geleceğim. Depolara falan bakıyorum. Belki ileride depo falan alırız. Onlara da devam edeceğiz. Bir şeyler yapacağız.